Merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videonun başlığını görüp tıkladıysanız muhtemelen bazı sorulara cevaplar arıyorsunuz. Ve hangi amaçlarla psikolojik destek almanızdan bağımsız bir şekilde ben de bu videoyu çekiyorum. Videodaki temel gayem, güvenilir ve doğru bir psikolog kimdir, nedir, nasıl anlaşılır? Bunu nasıl ayırt ederiz? Bu gibi soruların cevaplarını bulmak olacak. Biz normalde psikolojik bir destek almak istediğimizde sosyal medyaya vesaire baktığımızda, internette bir araştırma yaptığımızda o kadar çok fazla yöntem, ünvan ve tavsiyelerle karşılaşıyoruz ki bir zaman sonra artık kime güveneceğimizi de bilemiyoruz. Kafalarımız karışıyor. Dolayısıyla videodaki temel gayem aslında kimin güvenilir, kimin güvenilmez olduğu, kimin gerçek bir psikolog olduğu ya da bir psikolog olup olmamasından bağımsız şekilde kullandığı yöntemler, bilimsel yöntemler mi yoksa psikoloji araştırmalarında hiçbir yeri olmayan ve insanları kandırmak üzerine sosyal medyada reklamları, pazarlaması güzel yapılmış yöntemler mi? Bunları nasıl ayırt edeceğiz? Doğru bir psikoloğa nasıl gideceğiz? Temel amacımız burada bunları anlamak olacak. Belki şu an bir psikoloğa gidiyor olabilirsiniz ya da gidip gitmemek hakkında belki aklınızda sorular olabilir. Veya sadece araştırma sürecindesinizdir. Bu gruplardan hangisinde olduğunuz fark etmiyor. Bu videoda şu an bir psikolojik destek alıyorsanız da acaba doğru bir kişiden mi alıyorum gibi bir soru varsa aklınızda bunun da cevabını bulabileceksiniz. Bu arada bu videoda benim anlatacağım konuların daha detaylı özeti. Hangi durumu olumsuz kategoriye, hangi durumu olumlu kategoriye aldım? Yani kim güvenilir, kim güvenilmez? Bunları neye göre söylediğim, gerekçeleriyle beraber açıkladığım bir şema hazırladım. O şemayı da açıklama kısmında vesaire bir yerlere koyacağım. Ücretsiz bir şekilde onu da indirebilirsiniz. Elinizin altında bir kaynak olarak bulunsun. Videoyu da hazırlarken genelde YouTube'daki veya diğer internet sitelerindeki tavsiyeleri vesaire de inceledim ve genel olarak bunların arasında eksik gördüğüm şeyleri de eklemeye çalıştım. Şimdi bu videoda sizinle doğru psikoloğu seçmenin püf noktalarını konuşacağız. Ve bu konuları hem psikoloji bilimine dair çalışmalar hem de kendi klinik gözlemlerim doğrultusunda açıklayacağım. Yani tamamen teorik bir video değil bu. Hatta teorik kısmı epey az olacak. Genel olarak günlük hayatta karşılaştığım durumlardan beslenen bir rehber hazırlamış olacağız burada. İlk olarak tabii bakmamız gereken şey ne? Psikolog kimdir, ne değildir? Bunun en basit cevabı lisans eğitimi. Psikoloji ise o kişi psikologdur. Bunun başka bir yöntemi yok. Sosyal medyada görüyorum. Psikoloji lisans eğitimi olmamasına rağmen sosyal medyada biyografisinde veya başka bir yerlere psikoloji uzmanı yazıyor ya da psikoloji bilim uzmanı yazıyor. Bunun bir farklı versiyonu davranış bilimleri uzmanı yazıyor. Bunların resmi olarak hiçbir geçerliliği yok. Bu kişiler yine ruh sağlığı alanında uzmanlığı olmayan kişiler. Sadece insanları aldatma yönünde kullanılan ünvanlar bunlar. Bu biraz daha ayırt etmesi zor olabiliyor genelde. Çünkü resmi bir eğitimi var gibi gözüküyor. Bunun dışında sosyal medyada yine sık gördüğümüz yaşam koçu, enerji uzmanı, bilinçaltı uzmanı gibi, kuantum terapisti gibi aslında geçerliliği olmayan ünvanlar bunlarda. Yani bir ruh sağlığı alanında en azından geçerliliği yok. Bunların psikolojik müdahaleler uygulayacak bir yetkinliği olmadığını kastediyorum. Yani bu kişilere gittiğinizde sizin sorunlarınızın bir takım böyle yöntemleri uygulayıp sizi çok iyi bir hale getireceğini, yaşamınızda hiç ulaşamayacağınız noktalara ulaşabileceğinizi vesaire iddia ediyorlar veya bundan daha absürt iddiaları da olabiliyor. Eğer böyle ünvanlar görüyorsanız bu kişilerin psikolojik müdahale uygulama yetkisi yok. Sadece doğru bir psikolog olmadığını söylemiyorum. Yani bunlar zaten psikolog değil. Bu kişiler psikolojik bir müdahale uygulayacak bilgi, deneyim, yetkinlik sahibi değiller. Dolayısıyla bunların sizin yaşadığınız sorunlara psikolojik bir açıklama getirebilecek, psikolojik bir destek getirebilecek ellerinde araçlar yok. Peki niye insanlar bu gibi ünvanları kullanan ya da bu kişilerin kullandığı yöntemlere birazdan değineceğim. Bunlara niye daha çok rağbet gösteriyorlar? Benim gördüğüm kadarıyla bunun en büyük nedeni hızlı çözüm vaatleri oluyor genelde. Bu kişiler sorunların çok hızlı bir şekilde çözüleceğini, sorunların tamamen çözüleceğini, yani bir travma yaşamış bir kişinin travmalarının kökünü silebileceğini, bilinçaltını temizleyebileceğini, bilinçaltını kodlayacağını vesaire iddia ediyor. Aslında bu hızlı çözüm vaatleri insanların daha çok psikolojiden uzaklaşmasına neden oluyor. Çünkü bu kişiler psikoloji kelimesini kullanarak aslında sahte, gerçekçi olmayan, hiçbir geçerliliği olmayan yöntemler uyguluyorlar ve güvenirliği zedeliyorlar. Dolayısıyla siz bu kişilere gittiğinizde bir yandan gerçekte ihtiyacınız olan psikolojik yardımı da alamamış oluyorsunuz. Ve aradan uzun bir zaman geçmesine neden oluyor. Benim gözlemlediğim kadarıyla en azından insanlar başlangıçta hızlı ve mucizevi çözümler sunan kişilere
rağbet gösterebiliyor. Uzun vadede baktığımızda bu yöntemlerin daha çok zararı oluyor insanlara. Bu kişiler zaten uzmanı olmadıkları için onlara giden kişilerin travmalarını daha çok tetikleyebiliyorlar ve psikolojik sorunlarını daha da şiddetlendirebiliyorlar. Bazen şu durumla karşılaşabiliyoruz. Kişiler bu yöntemlerin iyi geleceğini düşündüğü için başlangıçta kısa vadede iyi hissedebiliyorlar. Ama uzun vadede bu yöntemlerin işe yaramadığını görünce artık daha çok umutsuzluğa kapılıyorsunuz. Aslında böyle olunca ihtiyacınız olan doğru müdahaleden uzun bir süre uzak kalıyorsunuz. Benim gözlemlerim kısaca şöyle. Doğru bir uzmanla çalışıldığında süreç bu kişilerin vaat ettiği gibi yürümüyor elbette. Hani onların bahsettiği gibi 1-2 seansta bir şey çözülmüyor. Ama orta ve uzun vadede hem sürecin etkili yürütebilmesi açısından hem de sizin sürece katılımınız açısından daha sağlıklı bir süreç ilerliyor. Diğer yandan zaten bu daha güvenilir bir yöntem. Zarar görmemeniz için bu kişiler zaten eğitim alıyor. Birazdan o konuya da değineceğim, yani etik konusuna da değineceğim. Şimdi öncelikle ben bilim dışı yöntemlere dikkat çekmek istiyorum. Burada hangi yöntemlerden bahsedeceğiz? Enerji terapisi, Theta Healing, aile dizimi, bilinçaltı temizliği, çakra dengeleme, nefes terapisi, aura temizliği gibi psikoloji alanında hiçbir geçerliliği olmayan yöntemler bunlar. Bunları uygulayan kişilerin genel vaadi şu. Az önce bahsettiğimiz gibi hızlı çözümler, mucizevi çözümler, bir şeyleri kökünden yok etmek gibi. Aslında bu kişiler yanlış yönlendirmeler yaparak danışanların algısını daha karmaşık bir hale getiriyorlar. Sorunlarını arttırıyorlar. Kişi oraya sorunlarının çözülmesi için giderken onların sorunları daha çok artıyor. Bunun nedeni bu kişilerin insan psikolojisine dair hiçbir bilgilerinin olmaması. Yani bunların hiçbir bilgisinin olmamasını söylerken arkasında temeli olan bir şekilde söylüyorum. Mecazi bir abartıyla söylemiyorum bunu. Yani 2 tane psikoloji kitabı okumayla psikolog olunmuyor ya da psikolojik müdahale konusunda yetkin olunmuyor. Ki zaten enerji dediğimiz ya da işte aura temizliğidir, Theta Healing vesaire psikoloji araştırmalarında yeri olmayan, gözleme ve deneysel bulgulara dayanmayan müdahalelerin bilimsel hiçbir geçerliliği yok. Yani kişilere yardımcı olabileceği kanıtlanmış yöntemler değil bunlar. Bazen de şunu duyabiliyoruz. İşte ben falanca kişiyi duydum. Şu X kişisine gitti. Orada bilinçaltı temizleme ya da işte biyoenerji müdahalesi yapılmış. Kişinin ağrıları iyileşmiş. Yani bizim zaten psikoloji araştırmalarında müdahaleleri test etmemiz, deneysel çalışmalar yapmamızın temel sebebi bu. Şimdi psikolojik müdahalelerin yapıldığı deneyler nasıl yürütülüyor? Çok kısa bunu bir anlatmak istiyorum. Çünkü deney dendiğinde tam anlaşılmıyor. Ve bu az önce bahsettiğim enerji terapisi, bilinçaltı temizleme gibi uydurulmuş yöntemlerin neden işe yaramadığını anlatacağım. Yani şöyle, oraya gidip fayda gördüğünü söyleyen kişiler oluyor. Bunun temel nedenini bunu anlamış olacağız şimdi. Bir psikolojik müdahalesinin deneyini düşünelim şimdi. 2 grup oluyor. Bir grupta gerçek psikolojik müdahaleyi uyguluyoruz. Yani bu ne olsun? Bilişsel davranışçı terapi olsun. Diğer grupta da plasebo grubu olsun. Plasebo dediğimizde aslında gerçekte iyileştirici bir gücü olmayan ama bu gruba katılan kişilere size bu müdahale uygulandığında iyileşeceksiniz denen, yani iyileşeceklerine dair bir inanç aşılanan grup burası. Ve biz deneysel çalışmada şunu yapıyoruz. 2 gruba da belli bir süre bu müdahaleleri uyguluyoruz. Örneğin 3 hafta bir grup bilişsel davranışlı terapi alırken plasebo grubu da 3 hafta etkili olmayan bir müdahale alıyor. Bu grupları biz karşılaştırdığımızda genelde şunu zaten görürüz. Her 2 grupta da belli düzeyde bir iyileşme oluyor. Bir grafik hayal etsek şöyle. Bir tarafta gerçek müdahale uyguladığımız, bir tarafta sahte müdahale uyguladığımız grup olsun. Her 2 tarafta da belli bir düzeyde iyileşme oluyor. Ama şunu biz araştırmalarda net bir şekilde görüyoruz. Gerçek müdahaleyi uyguladığımızda sahte müdahale uyguladığımız kişilerden çok daha fazla sayıda kişi ve çok daha fazla sayıda semptomun iyileştiğini görüyoruz. Bu gibi araştırmaların amaçladığı zaten birincil şey şu. Kişilere inandırıldığı durumdan daha güçlü bir, daha iyi bir müdahale ortaya koyabilmek. Konuya geri dönelim. Bu bilinçaltı temizleyiciler, aile dizimcileri, kuantumcular vesaire, bunların aslında temel hedef aldığı nokta size inanç satması. Sattığı inanç nedeniyle kısa vadede belli bir iyi hissetme haline giriyor olabilirsiniz. Ama bu kişilere gidip de bu videoyu izleyenleriniz varsa muhtemelen beni destekleyecektir bu konuda. Çünkü ilk gittiğinizde değişik bir ortam ve kişiler ortaya bir mistik hava katıyorlar. Sanki metafiziksel bir müdahale uygulanıyormuş gibi sunuyorlar. İlk gittiğinizde kısa vadede iyi hissetmeniz belki mümkün olabilir. Bu inanç, bahsettiğim plasebo etkisi nedeniyle. Gerçekte ise psikolojik müdahale uzun vadede iyi hissettiriyor olsa da başlarda belki kötü bile hissettiriyor olabilir. Çünkü psikolojik müdahalelerin temel gayesi ilk etapta farkındalığı arttırmak, ardından bir seçim gücüne
yönlendirmektir kişiyi. Dolayısıyla sizin farkındalığınızın arttığı noktada aslında yüzleşmekten kaçındığınız şeyleri fark edip daha çok acı çekmeniz de muhtemel ilk başlarda. Şimdi bu noktada benim etik dışı davranışlara girmem gerekiyor. Bu kişiler öyle ciddi etik ihlaller gerçekleştiriyor ki normalde bunların hepsi ciddi hukuki suçlar barındırıyor. Benim gözlemlediğim kadarıyla en sık rastlanan etik dışı davranışlar şunlar. Bu arada şimdi ele alacağım bu konular, hatta az önce anlattıklarım dahi, bunu bir psikolog dahi yapıyor olsa bunların hiçbir doğruluğu yok, bilimsel geçerliliği yok. Bu kişilerin doğru bir psikolog olmadığını veya doğru bir ruh sağlığı uzmanı olmadığını net şekilde emin olabilirsiniz. Şimdi söyleyeceğim etik dışı davranışları hele zaten bir psikolog yapıyorsa eğer gidiyorsanız sürecinizi sonlandırabilirsiniz veya bunları önceden görüyorsanız uzak durmanız gerektiğinin en büyük işaretleri bunlar. Bunlar içerisinde ciddi hukuki suçlar barındıran ihlaller. Benim en çok karşılaştığım ihlal danışanlarını sosyal medyada paylaşmaları. Danışanın görüntüsü, sesi, videosu veya öncesinde şöyleydi, sonrasında böyle oldu. Danışanın geri bildirimini sanki paylaşıyormuş gibi videosunu çekiyor. Koltuğa oturtmuş. Öncesinde nasıldınız, şimdi nasılsınız? Neler değişti gibi sorup videosunu çekiyor. Onu da sosyal medyada paylaşıyor. Bu ciddi bir suç. Korkunç derecede bir suç. Bunu yapması bu kişinin güvenilir olmadığını da bize gösteriyor. Güvenilir bir psikolog asla size dair bilgileri, kişisel bilgileri veya sizin görüntülerinizi, seslerinizi herhangi bir sosyal medya hesabında paylaşmaz. Ve diğer gözlemlediğim ve duyduğum en büyük etik dışı davranışlardan birisi terapi odasının dışında danışanlarıyla ilişkiye girenler. Bu ilişkinin boyutu romantik, cinsel veya normal ticari bir ilişki de olabilir. Hiç fark etmiyor. Danışanın düğününe gitmek, kafede oturup konuşmak, sohbet etmek, dedikodu yapmak bir yerlerde. Telefonda işte saatlerce biz oturduk, sohbet ediyoruz. Psikoloğum beni çok düşünüyor. Sağ olsun bana çok yardımcı oluyor gibi. Psikoloji eğitiminde veya psikolojik müdahalelerin hiçbir tarafında böyle bir yöntem bulunmaz. Zaten bunların yasaklanmasının sebebi, hukuki suç olmasının nedeni danışana zarar veriyor olması. Hiçbir psikolojik müdahalede danışanla arkadaşça bir ilişki kurmak, hatta onunla romantik bir ilişki kurmak danışana fayda sağlamaz. Aksine danışana daha çok zarar verir. Danışanlar üzerinde daha büyük travmatik semptomları oluşturur. Burada hani şu durumdan bahsetmiyorum. Suçlayıcı bir yaklaşım da sergilemek istemiyorum. Belki terapi içerisinde bir aktarım gerçekleşmiş ve siz terapistinize karşı romantik hisler beslemiş olabilirsiniz. Ama psikoloğun buna bir karşılık veriyor olması romantik bağlamda, sizin bu durumunuzdan faydalanıyor olması aslında bir suç. Yoksa sizin bu duyguları beslemeniz bir suç değil. Bunu da böyle ayırt etmiş olalım. En sık gördüğüm diğer bir etik dışı davranış, danışanlara yargılayıcı tutumlar sergilenmesi. Danışanın belli bir dünya görüşü olabilir. Zaten olacak, yani hepimizin var. Psikoloğun da var. Kendine dair belli inançları var herkesin. Ama bir psikoloğun bir seansta danışanın inancını küçümsemesi, yargılaması ya da doğruluğu yanlışlığı hakkında konuşması, onu yönlendirmeye çalışması, tavsiyeler vermesi, işte sen böyle yapsan daha iyi olur, şu kararı alsan senin için daha iyi olacak gibi yönlendirici, yargılayıcı tavırlar sergilemesi etik dışı bir davranıştır. Doğru bir psikolog bu saydığım hiçbir davranışı sergilemez. Bu tür davranışların en büyük zarar verdiği nokta güven kaybına yol açması. Psikolojik müdahalelerin zaten etkili olmasının en birincil nedeni terapistle kurulan güvene dayalı bir ilişkidir. Eğer ortada bu tarz yalanlar, etik olmayan davranışlar varsa, sahte ünvanlar kullanımı varsa, sahte bilim dışı yöntemler zaten kullanılıyorsa, o kişinin baştan size yalan söylediği ve güvenilir biri olmadığının göstergesi bu. Bu da sizin sürece katılımınızı zorlaştırıyor ve bu süreç size zarar veriyor. Yani özetleyecek olursak, gerçek psikolojik müdahale etik ve bilimsel yöntemlerden geçiyor. Bir psikoloğun sosyal medyada çok fazla takipçisinin olması, çok fazla tanınırlığının olması herhangi bir yerde, o kişinin isminin çok duyuluyor olması onun güvenilir olduğu anlamına gelmiyor. Bu bahsettiğim durumları gözlemliyorsanız psikolog veya değil, işin içinde psikoloji terimi geçiyorsa doğrudan o kişiden uzak durabilirsiniz. Benim de verebileceğim en büyük öneri bu olabilir. Bu videonun altında o linki de paylaşacağım. Ücretsiz bir şekilde onu indirebilirsiniz. O şemayı inceleyin biraz. Neyin, hangi müdahalenin, mesela işte enerji çalışması ya da hipnoz gösterileri, mesela aile dizimi gibi sosyal medyada çok sık görülen bu yöntemlerin neden yanlış olduğunu ya da benim burada ele almayı unuttuğum bazı şeyler de olabilir o şemanın içerisinde. İnceleyebilirsiniz. Umarım bu video kafanızdaki soruları netleştirmiştir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.